Tekrar merhabalar sevgili Kerkük'ten yola çıkıp Erbil'e varan arkadaşlarım. Şimdi burada all kısmında benim daha ilerisi için bir planım var ama şimdi değil. Başka bir videoda tamamen detaylı olarak pagination yapmayı planlıyorum. Sayfalama. O başka bir konu. Hepimizin ihtiyacı olduğu bir konu. Burada bütün hepsini seçsin. 10-15 tane olduğunu varsayalım. Tabii yarın öbür gün 10.000 olur, 20.000 olur. Sayfalama yapmak zorunda kalırsınız. Çünkü bunun response time'ı uzar. O yüzden ben diğer metotları da yazıyorum şimdi. Diyorum ki public async task diyorum. I action result diyorum. Yukarıdakinin aynısı get by id diyorum. Bunun içine. Int id isteyeceğim bir tane. Geldim. Var diyorum. Customer eşittir. Customer service nokta get by id async demiş. id veriyorum. Tabii bu asenkron olduğu için buna hemen await'i yapıştırıyorum. Çok basit. Geldim. Var. Customer dto eşittir. Pardon. Alt mapper nokta map girdim içine. Küçüktür büyüktür koydum. Ben ne istiyorum? Bundan customer dto dönmesini istiyorum. İçine de customer vereceğim. Aynen bu şekilde. Çok basit. Gerçekten çok basit. Ondan sonra return action result diyorum. İçine girdim. Custom response dto. Ne olmasını istiyorum? Tabii ki de customer dto. Success 200 customer dto. Aynısını yazabilirsiniz. Şimdi burada bir farklı bir şey var. Ben buraya geldim. Buna dedim ki bu bir HTTP get isteğidir diyorum. Ama ve lakin içine bir tane ID isteyeceğim ya. O ID'yi vermem lazım. Tırnaklarımı açtım. Süslü parantezi koydum. Bakın zaten anladı. ID'yi koydu. Süslü parantezi kapattım. Yani ben bunu çağırmam için şöyle bir şey yapmam lazım. Demem lazım ki işte URL şöyle yorum yapayım. URL slash API app'imiz vardı. Customers slash buraya ID'yi gireceğim. Mesela 34 gireceğim. O zaman 34 ID'li customer'ı bulacak. Bana getirecek. Şimdi hatırlarsanız not found filter yapmıştık. Öncelikle any yani böyle bir ID'li var mı yok mu diye soruyordu. Yoksa direkt baştan kovalıyordu arkadaşı. Buralara kadar girip null hataları almıyordu. Null reference. Evet. Çok pardon. Not found filter'ımız vardı. Onu da şöyle tanıtıyorum. Diyorum ki service filter diyorum. Girdim içine. Type of önemli. Girdim içine. Not found filter diyorum. Burada bakın. fatihco.api.filters. Girdim. Benden bir şey istiyor. O da ne? Nesnemiz. O da customer. Öncelikle bakacak ID'ye. Var mı yok mu? Ona göre bize bir yanıt dönecek. Deneyelim isterseniz. Bakalım gerçekten size söz verdiğim gibi mi? Yoksa beni rezil mi edecek? Bakalım. Hata alıyorsak hatamızı düzeltelim. Değil mi? Evet ben bunu build dedim. Bekliyorum. Buraları kesmiyorum. Evet şimdi bu arkadaş çalıştı. Bakın geldi. API customer slash ID. Benden bir ID istiyor. Bir giriyorum. Bir numaralı müşteriyi bana getir diyorum. Bakalım burada ne oluyor. Bakın bir. Önce bir select case yazıyor. Ben exist yani böyle bir şey var mı yok mu diye. Bakın. Data null. Error. Customer not found. Ben böyle bir şey yazdığımı hatırlamıyorum. Kim yazdı bunu? Bakalım. Şimdi customer not found. Çıktım buradan. Geldim buna. Filters'a girdim. Not found filter. Bakın. Eğer yoksa diyor context result demişim. Not found object result. Bu da custom response. No content diyor. Yani datanın içinde hiçbir şey olmayacak. 404 vereceksin. Type of T'nin name'i diyor. Yani ben T olarak ne verdim burada? Customer verdim. Customer'ın name'i ne? Customer. Customer not found diyor bize.
Bakalım 404'ü görebileceğiz mi? 404 vermiş mi? Bu status kodlar önemli. Haydi girdim. Trade out 1 dedim. Pardon. Integer istiyor. Execute 1 dedim. Bakın kod 404. Yani isteyince oluyormuş, yapabiliyormuşuz değil mi yani? Bu kadar basit. Tamam. Get by ID'yi de yaptık. Customers controller get by ID'yi de yaptık. Şimdi bir tane daha get yapalım. Ondan sonra postları yapalım. O da ne bizim get'imiz? Baştan yapıyorum. HTTP get metoduyla çalışacak. Get neydi? Sadece URL'i yazıp cevabı al. Post neydi? Bir data gönder. İşlesin, kaydetsin, ne yaparsa yapsın. Bir şeyler dönsün. Public yine asenkron diyorum. Buralar standart değişmiyor. Hayır, action result. Remove diyorum buna da. Kaldır. Int id. Şimdi id verdiğim yerlerde siz değerli kardeşlerim şu servis filtre kullanabilirsiniz. Çünkü id olarak tanıttık. Başka bir şey tanıtıp da yapabilirsiniz bunu. Yani hiç sorun değil. O link queue sorgunuza bakıyor. Onu da not found filter'ın içinde yapacaksınız. Şimdi remove yaptım. Ben bunu ne yapacağım? Statusunu değiştireceğim. Standartta hani base entity verdim ya soft delete için status. Onu sadece false yapacağım. Bu kadar. Şimdi benim bunun için öncelikle bir customer'ı çağırmam gerekiyor. Çünkü içinde değişiklikler yapacağım. Var customer eşittir. Servis diyorum. Customer service nokta. Get by id async diyorum. Yani direkt de değiştirebilirim ama şimdi change status diye bir şey yapmıştık yani. Bunu direkt yapabilirim ama şöyle bir şey ki benim bunun içine şöyle bir şey yapmam lazım. Yani bunu en son update eden kim? Hangi tarihte update etmiş? Bunlara ihtiyacımız var bizim. Şimdi bize bir tane user ID lazım. Bu işi yapan kişinin ID'si. Yani request'i çağıran kişinin ID. Mesela var diyorum veya da int diyebilirim mesela. User ID. Yani buna yetkisi olup bu işi yapan kişi. Şimdi biz buna ileride ne yapacağız? Bir tane ondan not alayım. Get user from token diyorum. Ben burada user ID'yi 1 diyorum. Şimdilik. Muhtemelen o da hata alacak. Çünkü ilişkisel bir durum var ya. Hata verecek. Çünkü neden? Bir ID'li user'ımız yok bizim. Şimdi geldim. Customer'ı çektim. Şimdi böyle yapıyorum. Customer nokta. Updated. Niye gelmedi? Gelmesi lazım. Await desek. Beklesin yani. Çünkü asenkron. Evet. Customer şimdi geldi. Updated by eşittir. User ID diyorum. Şimdi user ID nereden alacak? Gelen token'dan. Şimdi bearer token verecek ya header'ın içinde bize request'i atan kişi. Onun içinde kendi ID'si olacak. Sub diye belirttiğimiz, claim'lerde belirttiğimiz. Şimdi burada user ID. Muhtemelen burada hata alırız. Neden hata alırız? Öncelikle zaten customer'ı bulunacak. Hadi buldu diyelim. Bu sefer user ID, belirli user ID bulunacak. Data boş. Ama biz yazacağız. Böyle kalsın. Get by dedim. Customer update by'ını çektim. Şimdi bir update date lazım. Ben bu update date'i acaba diyorum ki servis kısmında ya da repository'de bir yerde yazdım mı? Bakıyorum servise. Change status. Bakın updated date. Date time now demişim. Demek ki date ile ilgili bir işim yok. Sadece ID vereceğim ben buraya. Şimdi bana bir hata veriyor. Diyor ki sen diyor bir return yapmadın. Tabii ki de yapacağım zaten. Return create action result diyorum. Hatta bunu hiç ellemeyeyim affedersiniz. Bunu şuradakini kopyalayacağım. Tek tek yazdırmayın bana. Geldim. Şimdi custom response detail'ın içinde no content detail olacak. Neden? Şimdi bakın. Serviste ben ne yapmışım? Bunu change status. Void yapmışım. Bir şey dönmeyecek ki bana ben bir şey döneyim. İsterseniz customer'ı geri dönün. Yani yapacak bir şey yok. Şimdi buna da 200 dersem response kısmında sıkıntı yaşayabilirim. Ne yaptım ben? Custom response detail'ı custom base controller'da ne yaptık? 204 dedik. İçerik boş olacak dedik. İçeriği boş bırakacağımız için 204 no content detail ile birlikte
Biliyorsunuz ki no content DTO'nun içi boştu. Bunu da ama öncelikle bir işimizi yapmamız lazım. Entity değiştirdik ama bir şey yapmadık. Ne yapacağız burada? Customer service. Bakın change status. Ne istiyor benden? Customer nesnesini istiyor. Zaten vardı bende. Customer'ın içine attım. Bu kadar. Yapacak başka hiçbir şey yok. Canınız ne istiyorsa tabii ilave edebilirsiniz. Remove kısmı bu şekildeydi. Gelelim post değerlerimize. Onu da bir sonraki videoda yapacağız. Bu video için yeterli bu kadar. Bakalım controller'ımız görünüyor mu? Bakın response status 500 diyor. 500 hatası veriyor. Neymiş hatamız bizim? Bakın ne diyor? Request diyor. Ve sıvaya göre bir hata aldım diyor. Control, custom controller, remove. Unique method, path combination for Swagger Open API. Şimdi conflict oldu diyor. Neyi conflict oldu? Hemen gelin bakalım. Şimdi burada arkadaşlar bizim sorunumuz şu. HTTP GET yazdık ya. Bakın. Bunda sorun yok. Yanında bir ID istemiştik. Şurada bir tane daha HTTP GET var. Ben bu HTTP GET'in içine önceki videoda belirttiğim gibi açacağım tırnağı. Diyeceğim ki action. Yani action ismi iste. Remove. Ben yanına remove yazacağım ki çalışacak. Çalışıyor neden diyorum. Bakın çalıştı. Gördünüz mü? Yani ben önceki belirttiğim gibi 2 tane isimsiz HTTP GET yaparsan hata alırım diyor. Bakın. Customer remove çalıştır diyor. Ben 1 numaralı customer'ı silmek istiyorum kardeşim diyor. Bu kadar basit. Ne yaptık? Customer not found. Ekleyeceğiz. Ekledikçe bunların hepsini deneyeceğiz. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.